Herkese selam arkadaşlar. GTA San Andreas'ta görevlerin gizli detaylarının ikinci kısmı ile beraberim. Videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkürler. Son zamanlarda videolarımız çok güzel gidiyor. Yayınlarımız çok güzel gidiyor. Bunlar için sağ olun. Hadi şimdi ikinci bölüme geçelim. San Andreas'ta oyun bittikten sonra isimleri koyulan 3 görev var. Bunlardan biri Verdant Meadows, diğer ikisi ise Los Sepulcros ve Pier 69. Learning to Fly görevinde eğer uçak ehliyetini almanız çok uzun sürerse ekstra bir arama geliyor. Bu arama Mike Toriano'dan. Arama sırasında abimizin bu akşam yeni bir hücre arkadaşı olacağından ve Sweet'in kıçının bu akşam 8 kilometrelik bir pipi tarafından genişletileceğinden bahsediyor. Noe görevinde Hydra jetleri askerler tarafından kullanılmıyor. Pilotlar sıradan, halk arasında gezen, yaşlı, mor giysili ve gözlüklü amcalar. Stowaway görevinde sırtında paraşüt olan adamı aşağıya atarsanız görevde fail olmuş olursunuz. Black Project görevinde Half-Life oyuna muhteşem bir gönderme var. Laboratuvarın içinde sahipsiz bırakılmış bir levye görüyoruz. Tabii ki bunun tek sebebi Half-Life ana karakterinin uzaylılarla mücadelesinde kullandığı levyeye bir gönderme yapmak. Gringo görevinde tren kilitli ve içeriye girmemiz mümkün değil. Elemanı korkuttuğumuz bu görevde FPS kamera kilitli, geçemiyorsunuz. Madende dinamitleri patlattığımız görevde gardiyanın yanında telefonla konuşan adamı öldürürseniz sayat sıfırlanır ve görev daha kolay hale gelir. You had your chips görevinde makineleri patlatıp buradaki fabrikaya zarar veriyorsunuz. Üçüncüyü patlattığınız anda etrafınızda düşmanlar belirmeye ve size saldırmaya başlıyor. Hatta bir tanesi çok güzel bir shotgun kullanıyor. Ama aynı anda 4'ten fazlasını patlatırsanız sadece arabadaki düşmanlarınız size saldırıyor. Don Peyoto görevinde eğer iki koltuklu bir araçla Paul ve Macker'ı almaya giderseniz kim oturacak kavgasına tutuşuyorlar. Phil ben patronum ön koltuğa geçeyim seni sonra alırız diye isyan ederken Macker da eskiden yaşanılan ve bizim bilmediğimiz bazı olaylardan bahsediyor. Intensive Care görevinde eğer tüm araçlarda nitroyu açan hile aktifse sinematik sonrası araç sıkışıyor ve oyun ilerlemiyor. Meat Business görevinde Ken Rosenberg biliyorsunuz ki soğutucunun içinde kalabiliyor. Ayrıca siz de kalabiliyorsunuz. Rosenberg gelip sizi kurtarana kadar burada beklemek zorundasınız. Eğer tabi ikiniz de içeride kaldıysanız Allah rahmet eylesin. Fish in a Barrel görevi normalde ana hikayede yer alacak görevlerden biriydi ama sinematik olarak kaldı. Görevde normalde Ramfali'yi korumamız gerekiyordu ve Uzi koruyabilmemiz için bize bir golf sopası veriyordu. Ancak dediğim gibi kağıtlarda kaldı. Mad Dog'u Walt'ın aracıyla yakalayıp intihar etmesini engellediğimiz görevde kullandığımız araç kurşun geçirmez. Görev sonrası aracı garajınıza götürürseniz kurşun geçirmez bir arabaya sahip olursunuz. Oyunun yazı dosyalarına baktığımızda Freefall görevinde aslında uçaktan uçağa atlayıp 20 saniyemiz olması gerekiyor. Ancak asıl oyunda jetle direkt çemberden geçiyoruz. Misappropriation görevinde uzaktan bakarsanız FBI'ler AK-47 kullanıyor. Ama birini öldürdüğünüzde mikro SMG'ye geçiyorlar. High Noon görevinde Pulaski'yi öldürmemiz gerekiyor. Eğer onun suya düşmesini sağlarsak final sahnesi girmiyor. San Mark Bistro görevinde öldüreceğimiz karakterin adı Marco Ferelli. Oyunun yazı ve ses dosyalarını görmemiz mümkün. Haritanın resmini çekip soygun planı yaptığımız görevde polisler silahını indir dediğinde indirmezsek ya da polislerin yanında haritayı çekersek fail oluyoruz. İstatistiklere baktığımızda ise busted sayımız artmıyor. Kızla sevişmeye başlayacağımız görevde göreve girmeden önce kıyafeti değiştirirseniz görev başarısız oluyor. Ancak aracı park ettikten sonra içeriye girmeden kıyafeti değiştirirseniz görev fail olmuyor. Dam & Bless görevinde araca binip indiğinizde daha sonra istediğiniz hava aracı ile beraber göreve gidebiliyorsunuz. Cup Wheels görevinde eğer motoru patlatırsanız görev fail oluyor. Ancak sağ koltuktaki adam hala araçta kalmaya devam ediyor. Hatta yolcu koltuğundan binerseniz orada değilmiş gibi davranıyor. Bu aracı da garaja koymaya çalışırsanız adam dokunulmaz oluyor. Up and Away görevinde sınırsız mermili minigun alma şansımız var.
Jetpack'i alıp kırmızı markanın içine girer ve görevi aynı anda başlatıp exit tuşuna basarsak sınırsız minigun mermisine sahip oluyoruz. Break in the Bed at Caligula's görevinde göreve girdiğimiz araç zırhlı ve üzerinde Caligula'nın logosu var. Ancak daha sonra arabaya baktığımızda logoyu göremiyoruz. Fiyatlarla beraber çatıya atladığımız görevde eğer paraşütle inen adamlardan birine inmeden vurursanız adam az daha yürümeye devam ediyor ve daha sonra ölüyor. Görev fail oluyor. Vertical Bird görevinde askerleri taşıyan bot bu geminin içine giriyor. Daha sonra da F-16 falan çalıyorduk hatırlarsanız. İçine girmeden önce bu askerleri taşıyan botu patlatırsanız oyun crash veriyor. Dolayısıyla kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Eve dönüş görevinde çete savaşı başlatırsanız sadece Grove sokağının yeşile döndüğünü görüyoruz. Ancak görev bittiğinde durum farklı. Bütün Ganton bizim oluyor. Beatdown on Beat Up görevinde ara sahnede Sweet ayı denen karakteri rehabilitasyona götüreceğini yani ilgileneceğini söylüyor. Ancak gerçekte Sweet değil, ilgilenmeye giden CJ. Balla bölgelerini Grow for Life görevinden önce ele geçirirseniz görev sırasında tekrar ele geçirmek zorundasınız. Çünkü harita yeniden mor oluyor. Burada mükemmel bir detay var. Cutthroat Business görevinden sonra Victim mağazasına gelirseniz OG tişörtlerinin normalden çok daha ucuzladığını, Mad Dog tişörtlerinin ise değerlendiğini görebilirsiniz. Ayrıca Grow renkleri de değerlenmiş. Los Desperados görevinde fazladan 3 çete elemanını görev için yanınıza almaya basarsanız daha sonra Sezar'ı almadan göreve gitseniz bile görev normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. BMX Challenge sırasında bir checkpoint'i tam zaman bitmeden önce alırsanız zaman tekrar başlamaz, sınırsız zamanınız olur. Bunu aynı zamanda oyunun en zor görevlerinden RNG 500 içinde yapabilirsiniz. Chiliad Dağı yarışında eğer rakipleriniz sizi geçtiyse arkada durun ve sniper ile hepsine sıkın. Eğer rakip yoksa kaybeden de yoktur. Hot Ring yarışlarında araçları patlatırsanız tekrar spawnlanırlar. Uğraşmanıza gerek yok. Blood Bowl görevindeki haritayla Vice'deki Blood Ring haritası neredeyse tıpatıp aynı. Dirt Track görevinde motordan inip rakiplerinizi öldürebilirsiniz. Fail olmazsınız. Kickstart görevinde yapabileceğiniz en yüksek skor 61'dir. Taxi Driver görevinde airport'a götürmemiz istendiğinde birden farklı yeri anlatıyor. Biri bilet aldığımız yer, bir de bu geniş alan. Eğer ambulansı yan yatırırsanız ve hastalar araçtan inerse oyun bunu fark edemez. Aracı düzeltip tekrar hastaneye giderseniz sanki hastaları düzgün bir şekilde bırakmışsınız gibi algılar. Vigilante yani polis görevleri sırasında toplamda 10 tane farklı araç kullanmamız mümkün. Ranger, HP, Enforcer, API Ranger, API Track, Barracks, Rhino, Hunter, SWAT bunlardan bazıları ve hatta ilk araçların farklı versiyonları da var. İtfaiye aracının iki tipi var. Biri üstünde su sıkabilecek hortumu olan, diğeri ise merdiveni olan. Su sıkanla görevlere girebilirken merdivenliyle giremiyoruz. Pimp görevlerinde müşterileri öldürmenize gerek yok. Ufak bir çarpmanız bile görevin fail olmasını sağlar. Tren görevinde normalde sinematik kamera modundayız. Ama bazen görevi iptal ettiğimizde oyun 3. bakış açısına dönebiliyor. Kurye görevini tam yapamamışlar denebilir. Paketleri o kadar hızlı atıyoruz ki yakınında bulunduğumuz insanları öldürmemiz mümkün. Tracking görevini ETS'deki gibi çok gerçekçi ve güzel yapmışlar. Eğer aracı çok sallar ve çok hızlı giderseniz arkadaki bağlantı kopuyor ve geri bağlamak için 60 saniyeniz var. Vale görevi sırasında CJ'in kıyafetini değiştirecek bir hile yazarsanız görev başarısız olur. Madencilik görevlerine taşları fırlatmak için bomba kullanabilirsiniz.
Ancak oyun bunu anlamayacağı için yine gidip araçla yaklaşıp sanki atıyor gibi hareketinizi yapmanız gerek. İkinci maden görevinde eğer kamyon çok uzaksa patlayıcıyı aktif hale getirdiğiniz anda oyun hata veriyor ve kapanıyor. Üçüncü maden görevi silah sıkabileceğimiz, savaşabileceğimiz tek maden görevi. Dördüncü maden görevinde çok fazla dönmenize gerek yok. Direkt olarak buradan aşağıdan bağlanıp yanan adamları söndürmeniz mümkün. Beşinci görevde araçta bomba olduğu için tek mermi patlatmaya yetiyor. Altıncı maden görevine geldiğimizde ise oyunda en hızlı treni görmemiz mümkün. Son maden görevinde bisiklet, motor ya da bir insanı taşımaya çalışırsanız onlar havada asılı kalabiliyor. Görüyorsunuz şu anda motor havada bıraktığımız anda asılı kaldı. Hatta insanları taşırken durum çok daha farklı. İnsanlar bir anda kağıt gibi bir nesneye dönüşebiliyor. Bütün eğitimler arasında en çok dersi olan görev ehliyet dersi. Pilot okulunda CJ normalde giyebileceğimizden daha farklı bir paraşüte sahip. Motor okulunda ise yapılmış ama kullanılmayan bir derslik var. Yarış öncesinde bir çete elemanını yanınıza çağırdıysanız yarışın başlangıcında en önde yer alır ve motorunuza biner. Customs Fast Track görevi sonrası oyunda en çok sevdiğim istenen araçları getirme görevlerini açmanız mümkün. Eğer bu görev sırasında mıknatısı kırmızı alana koyar ve bu kırmızı alana bir araç park ederseniz oyun kafayı yiyor. Ve az sonra göreceksiniz CJ bir anda geminin üzerine düşüyor. Tabanca ve hafif makineli levellerinde atış talimindeyken eğer arkanıza doğru bakarsanız CJ'in eli bedenin içinde gezmeye başlıyor. Spor salonu dövüşlerinde yaptığınız dövüşler %100'e etkiliyor. Eğer ringden dövüş sırasında atlarsanız silahlarınıza bir daha erişemiyorsunuz. Bunun için tekrardan salondan dışarıya çıkmanız gerekiyor. Eğer hırsızlıktan 10.000 dolar kazanırsanız oyunda sınırsız koşuya sahip oluyorsunuz. Big Smokes Cash görevinde kullandığımız Patriot tüm hasarlara karşı dayanıklı. Öyle ki GTA San Andreas'ta oyunun en sağlam arabası olarak anılıyor. Yay Kurye görevinde kuryenin taşıdığı çanta aslında mavi bir paraşüt. Yüzme yarışı görevinde yüzmek zorunda değilsiniz. Vortex'te kullanabilirsiniz. Ama rakiplerinizi ezerseniz fail olursunuz. Lowrider görevinde eğer savanna aracını kullanıyorsak yanımızdaki kadın yaptığımız hareketlere tepki veriyor. Ancak diğer Lowrider'ları kullanırsak sadece oturuyor. Oyunda ilk defa gördüğüm bu görevde 3 farklı şarkıda dans etmeniz mümkün. Tabi belli skorlar yapıp diğer seviyeye geçmeniz gerekiyor. Çetelerden mekanları ele geçirdiğimiz görevlerde oyundan silinen CJ tarafından düşmanlara söylenen bazı sözler var. Berkeley'in minibüsüne normalde binilmiyor. Ancak Beefy Baron görevinde aracınızı minibüsün önüne koyar, bekler ve patlatırsanız daha sonrasında da patlatma sonrası hızlı bir şekilde dışarıya koşarsanız minibüse yetişmeniz mümkün. Bazı basketbol sahalarında oyun başlatabiliyoruz. Buradaki amaç zaman bitmeden atabildiğiniz kadar basket atmak. Bunu oyunda East Los Santos'ta, Playa del Sevil'de ve Camelstowe denen mekanlarda yapabiliyoruz. Bilardo oynayan adamları arkadan gizlice öldüremiyoruz.
They Crawl from Uranus görevi oyunda kendi makinesi olmayan tek oyun. Space Monkey makinesi üzerinden oynanıyor. Go Go Space Monkey oyun makinesini resmi GTA 4 resimlerinden birinde görebiliyoruz. Let's Get Ready to Rumble görevi oyunda Rockstar logosu bulunan tek oyun makinesi. Duality oyununa her gir çık yaptığınızda yazıların yerleri değişiyor. Poker oyunu sırasında kartların üzerinde GTA 3 ve GTA Vice'den karakterler var. Yine Blackjack oyununda da durum aynı. Eğer kazinoda olay çıkartırsanız kullanılabilir tek oyuncak slot makinesi olur. Oyunda farklı krupiyerler olsa da Çarkıfelek'te her zaman bu kadın krupiyer var. At yarışındaki Henrik Jove atı İsveçli futbolcu Henrik Larsson'a gönderme yapıyor. Jove çene demek ve 2003'te Henrik Larsson'ın çenesi kırılmıştı. Final görevi bildiğin üzere çok uzun. Ancak bu 3 kısımlı görevde ilk kısmı bitirip ikincide fail olursanız tekrar ikinci kısımdan, üçüncü kısımda fail olursanız tekrar üçüncü kısımdan oyunu başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu tarz içeriklere devam ediyor olacağım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.